Merhaba dostlar. Bugün gerçekten benim için çok kıymetli çünkü hep bilinmeyen aleme ilişkin biliyorsunuz ipuçlar arıyoruz. Bugün bir Türk en azından Çağla Hanım ruhlar alemini ve doğumunun hemen sonrası anını çok net hatırlayan bir deneyimcimiz. Kendisi İstanbul'da yaşıyor, hukukçu ve bu konularda e, çocukluğundan hiç hatırlamadığı şeyler, değişik deneyimler olmuş ama 30'lu yaşlara geldiğinde birden kendisine bir rüyada ruhlar alemindeki doğum öncesinde ve doğum esnasındaki bütün yaşadıkları ayrıntılarıyla hatırlatılıyor. Ben kendisiyle sohbet ettim. Canlı yayına maalesef biliyorsunuz Türkiye'de insanların bakış açıları biraz bu konularda çok negatif olduğu için girmek istemedi ama yaşadıklarını yazdı bana. Hem anlattı hem de yazdı. Çünkü ben ayrıntıyı kaçırmamak için yazmasını istirham ettim kendisinden. Size onun için o yazılı metni okuyarak devam edeceğim. İlginç hususları siz de zaten göreceksiniz ve ilk defa belki de benim izleyici kitlem en azından belki başka kanallarda vardı. Ruhlar alemi ve doğum öncesine ilişkin bu hatırlamaları duymuş olacaksınız. Kendisi şöyle anlatıyor. Doğduğum anı hatırlıyorum. Ruhlar alemindeyken tarif edilmez duygulardaydım. Orada bedene ait duygular yok. Nefret yok, kıskançlık yok, kin yok, mutsuzluk yok, kalp kırma yok. Her şey tek kelimeyle sevgi. Bir tek sevgi, mutluluk ve huzur var. Gözünüzü kırpıp açmanız gibi ya da daha hızlı bir anda her istediğiniz güzel şey oluşuyor. Sadece düşünmeniz yeterli oluyor. Oranın nasıl bir yer olduğunu tarif edemem. Sadece burada olan şeylerin çok çok kat kat üzerinde bir güzellik var. Evet, dağlar, denizler, yeşillikler tam ifade edemiyorum. Sanki o kısım anlattırılmıyor ya da unutturulmuş gibi. Ee, Orada ruhlar kendi aralarında arkadaşlık kuruyorlar. Ve bu arkadaşlıklar esnasında tabii herkesin merak ettiği bir şey var. Kim dünya deneyimine ne zaman gidecek? Orada Çağla Hanım bir arkadaşının dünya deneyimine gönderilişine tanık oluyor. Diyor ki, orada bir sürü ruh var. Aynı bu dünyadaki insanlar gibi arkadaşlarınız oluyor. Bir arkadaşımızın doğma zamanı gelmişti. Benimle vedalaştı. Bir alan var. Oraya götürülüyoruz. Ben de gittim onu uğurlamak için. Orada şöyle bir ortam vardı. Görevli olan melekler, gidecek olan ruhlar olduğunda ona doğru topluca dönüp bakıyorlar. Gözleri ağlamaklı. İri gözleri var meleklerin. Çok uzun boylular. Beyaz kıyafetleri bir de başlarında beyaz bir kepleri var. Arkadaşım giderken bir görevli benim yanımda duruyordu. Önümüzde yan yana sıralanmış hayat ağacı şeklinde ağaçlar vardı. Ve her ağacın altında açık mezarlar vardı. Burası çok ilginç geldi bana. Ben çok üzgündüm. Arkadaşımın gitmesini istemiyordum. Ama o çok rahat gitti. Bir de gelip benimle vedalaştı. Yanımda duran görevli bana dedi ki neden üzgünsün? Ben ağlamaklı bir ses tonuyla buradaki ağlamak gibi değil ama oradaki cevap olarak gidiyor ya arkadaşım o yüzden dedim. Görevli de bana cevap olarak dönüşü bizedir dedi. Ben de ya gittiği gibi gelmezse dedim. Bana şöyle cevap verdi. O da onun bileceği iş. Bugün bu cümleyi düşündüğümde görevli üzülme dedi. Yani korkulacak bir şey yok. Sadece orada tatmadığı, bilmediği duyguları öğrenecek. Öyle geri gelecek demek istedi. Tabii ne kadar öğrenebilirse. Sadece ve sadece duyguları deneyimlemek için geliyoruz. Çünkü ruh olarak bulunduğumuz yerde tek duygu var. O da muhteşem sevgi. Diğer duyguları bilmiyoruz. Sonra ben görevliye soru sormaya devam ettim. Bu ağaçlar nedir dedim. O da bana bu ağaçların bir adı var dedi. Secere dedi. Peki ağaçların altında
kazılıp açık bırakılan mezar gibi yerler var. Kazılmış, açık, kapatılmamış. Görevli onların kapı olduğunu, dünyada o gönderilen ruh öldüğü zaman, yani ruh oradan geri döndüğünde o mezarın, o kapının yeniden kapanacağını söyledi. Yani ruh geri dönene kadar o kapı açık kalacak dedi. Sonra bir gün aklıma ben acaba ne zaman gönderileceğim diye geldi. Meğer ben gönderilme zamanım geldiği için böyle bir duyguya kapılmışım. Bütün güçlerimi yitirmeye ve ağırlaşmaya, o hür, serbestçe her istediğini yapan özgür ruh halini kaybetmeye başladım. Ve oradan kendimin dünyaya gönderilme sırasının bana geldiğini anladım. Ben kimseyle vedalaşmadım. Sürekli görevlilere ben gitmek istemiyorum diyordum. Zannediyordum ki ben gitmek istemezsem beni göndermeyecekler ama öyle olmadı. Ben gitmeyeceğim dedikçe önüme bir perde çekildi, onlardan uzaklaştım. Tekrar gitmek istemiyorum dedikçe bu sözü her söyleyişte bir perde daha çekiliyordu. Öyle ki onlardan uzaklaşıyordum. Artık onları göremez oldum. Sonra birden kendimi anne karnında yumurtaya doğru yol alan, büyük bir hızla çekilen bir sperm olarak gördüm. Diğer spermler geride kalmıştı. Yumurtaya ulaştım. Bir müddet yumurtaya öylece baktım. Gitmek istemedim, girmek istemedim. Sonra yumurtaya bir sperm daha ulaştı. Kendime veya içimdeki bir ses bana şöyle fısıldadı. Artık geri dönemezsin. Ve yumurtaya girdim. Ama bayağı bir çaba harcadım girebilmek için. Hatta korktum. Ben giremezsem öteki sperm girerse ne olur? Bunu düşündüm. Bilmiyorum, belki de anlamsızca korktum. Yumurtaya girdikten sonra bende bir rahatlama oldu. Anne karnında hatırladığım bu kadar. Sonra bir baktım ki bir sıkışmışlık içindeyim. Çok üşüyorum. Bu duyguyu bilmiyorum. İlk defa üşüme duygusunu tadıyorum. Çenelerim üşümekten birbirine değiyor. Gözlerimi açamıyorum. Çok yorgunum. Korkuyorum. Meğerse anne karnından çıkarılıp bir yere konmuşum, sezaryen ameliyatından bahsediyor. Anneye müdahale ettikleri için benimle ilgilenmiyorlar. Böyle takırtı tukırtılı metal sesleri geliyor. Bir telaş içindeler. İnsanların seslerini duyuyorum. Neden beni kimse görmüyor, yardım etmiyorlar diyor. Bana ruhumdan üfleyen varlığa, Rabbime sesleniyorum. Bana yardım et. Bu sıkışmışlık duygusu ne? Neden rahat hareket edemiyorum? Neden bu kadar ağırım? Neden bu kadar çaresizim? Allah'ım yardım et. Ben neden bu haldeyim diyorum. Doğan her bebek Yaradan'ı, Allah'ı bilerek doğuyor. Yani bir gücün varlığını biliyor. Hiçbir şekilde bilinçsiz değil. Sadece bu dünyayı bilmiyor, tanımıyor. Bir bedenin içine hapsolduğunu fark edemiyor. Ve bu durum bir bebek için en korkunç deneyim. Bu bebeğin bu dünyadaki en zorlu deneyim ve travması. Bebek sonradan bu bedenin içine yerleştirildiğini ay aldıkça fark ediyor. Bebekler doğduklarında müthiş korku içindeler. Çok açık, neydi, bir dakika şurayı okuyamadım. İlk defa korkma duygusunu yaşıyorlar. Aciz olma duygusunu ilk kez yaşıyorlar. Onun içinde müthiş bir şekilde ağlarken Allah'a yalvarıp beni bu durumdan kurtar, güçlerimi geri ver, yardım et çığlığı atıyorlar. Ben böyle feryat edip ağlarken bir insan beni kucağına alıp ne soğuk ne sıcak bir suyun altında yıkayıp sarıp sarmaladı. İşte o an bir rahatlama geldi. Isındım, uyuyakaldım. Sonra bir baktım ki biri yanaklarımı vuruyor, yanaklarımı sıkıştırıyor. Gözlerimi zar zor açtım ki yanaklarıma vurmasın, gözlerim net görmüyor. Böyle bulanık gibi, çok açık tutamıyordum. Bir baktım bir kadın, yani hemşire, kafasında hemşire kepi vardı. Üzerinde krem rengi el örmesi, saç örmesi bir hırka. Ben
kışın doğduğum için hemşirenin üzerine ırk olması anlamlı geliyor. Ee, Sürekli bana bakabilmem için el hareketleri yapıyor. Hani biz de bebekleri yapıyoruz ya dikkatini çekmek için. Meğerse doğduktan sonra ilk resmimi çekmeye çalışıyorlarmış. Onu fark ettim. Üç ayaklı bir şeyin üzerine bir tripodtan bahsediyor. Bir fotoğraf makinesi. Arkasına duran kıvırcık saçlı gözlüklü bir adam poz vermemi sağlamaya çalışıyor. Hemşire elimi tutup parmaklarımı büktü ve bir tane parmağımı ağzıma tutturdu. Ama bunu yaparken elimi öyle kuvvetli sıkıp yaptı ki ya da bana öyle geldi, canım yandı ve çok korktum. İçimden sakın kıpırdama sana zarar verebilir dedim. O kadar korktum. Diyeceğim o ki doğan bebeklere çok nazik davranmak lazım. Ne kadar nazik yaklaşılabilirse bebek için o kadar iyi oluyor. Sürekli endişe ve korku halinde bebekler. Bilmedikleri bir yerdeler. Doğdukları anda bilmedikleri bir sürü duyguyla karşı karşıya kalıyorlar. Özgür değiller, hafif değiller. Şöyle düşünün, havayı bir lastiğe pompalıyorsunuz ve hava bulunduğu yerde sıkışıp kalıyor. O lastiğin şeklini alıyor. Belki de kendini artık lastik zannediyor. Engin deniz derya olan hava bir lastiğin içine sıkışmış. İşte bebek aynen böyle hissediyor bedenin içinde. Çığlık çığlığa ağlamasında kim ağlasın? Yüksek bir bilinçle doğuyoruz ve bu yüksek bilinç aciz bir bedenin içinde ilk deneyimini, duygusunu, cehennemini yaşıyor. Ta ki bu dünyada belli bir idrake gelene kadar. Fotoğrafım çekildikten sonra hemşire beni kucağına alıyor. Koridor boyunca yürüyor. Ben kucağındayım, duvarlara, tavana bakıyorum. Koridor duvarlarının üzerinde 4 köşeli camlar vardı. Koridor ışık alsın diye. Anneme bu rüyamı anlattım. Bana evet, hemşireler o zamanlar üzerlerine krem rengi örgülü hırkalar giyerlerdi dedi. Hatta anneannen seni getiren hemşirenin hırkasının örneğini istemişti. Saç örgülü bir şeydi dedi. Peki koridorların duvarlarına dikdörtgen pencereler var mıydı dedim. Emin değilim ama var olabilir dedi. Bir de anne ben seni çok ememedim dedim. Evet, 3 ay emdin dedi. Sütün acı gelmişti bana dedim. Yorum yapmadı. Doğum uzmanı bir arkadaşımla bu durumu konuşmuştuk. O bana eğer anne bebeği doğurduktan sonra hemen hamile kalırsa sütü önceden doğan bebeğe acı gelir, içemez dedi. Annem beni doğurduktan sonra hemen hamile kalıyor. Ama o bebek düşüyor. Yani annemin sütünün acıması olduğunu bile, acımsı bir tadı olduğunu bile hatırlamıştım. Hatırladıklarım bu kadar. Şimdiye kadar bunları hiç anlatmamıştım. İlk defa anlatıyorum. Burada bir dakika bekleyebilirseniz şeyin bir notu var. Onu maalesef bulamıyorum şimdi. Evet. Bulabildiğim takdirde size onu da anlatacağım. Bilgisayar özürlüyüm, kusura bakmayın onun için herhalde. Evet, o kısmını şimdi bulacağım. Maalesef buradan çıkmıyor. Bilgisayarda WhatsApp açtım ancak mesajın o kısmı görünmüyor. Söylediği şey şuydu. Ee, Aslında gökte ne varsa yerde o var. Ancak yerdeki göktekinin gölge asla aslı gibi olamıyor. Buradaki bütün duyguların da orada asıllarının olduğunu söylüyor. Fakat burada Çağla özellikle anlatmak istediği şey gerçekten ruhlar alemi, ruhlar aleminin ilk gönderiliş, daha önceki bazı deneyimlerde de bunu yaşamıştık. Ve ilk defa anne karnında bir sperm olarak yumurtaya giriş ve ondan sonra doğumun ilk zamanlarındaki o bilinç. Ve bütün bunlar ona 30 sene sonra hatırlatılıyor. Bunun da bir hikmeti var. Ben onu kendisine de söyledim. Yani o zaman hatırlatılıyorsa mutlaka artık biraz da paylaşılması, o aleme ilişkin bazı sırların bilinmesi lazım. Buradan birkaç şeyi tekrar özetlemek gerekirse Çağla Hanım'ın deneyiminden.
Hani ruhlar aleminde evet hayat planını kendimiz seçiyoruz vesaire dedik ama burada Çağla Hanım'a kendisi seçmediğini anlatıyor Çağla Hanım. Ve kendisinin gelmek de istemediğini söylüyor. Bunun da bir hikmeti vardır. Bunu da belki bilenler yorumlarda anlatabilirler. Ve o secere adı verilen hayat ağacının da aslında soy ağacı. Yani aslında o ağacın orada o gelecek çocuğun seçilmiş olan hayat planındaki anne, babası, akrabaları, silsilesi, şeceresi, soy ağacı olduğunu, onu sembolize ettiğini anlıyoruz. Başka bir şey de giriş kapısı olarak, oradan dünyaya iniş kapısı olarak yerde bir mezar gibi bir yer açılmış olması ve geri dönene kadar oranın açık kalmış olması bana çok ilginç geldi. Oradaki meleklere ilişkin tarifler, o ruhlar alemde ruhların birbiriyle arkadaşlık etmiş olması da enteresan. Ama en ilginç hususlardan birisi çocuğun ilk doğduğu anlardaki o bilinç, her şeyi fark ediyor, görüyor ve hissediyor olması. Onun için yeni doğan bebeklere sanki bir şey bilmiyormuş gibi davranmak hiç mantıklı değil. Ona çok nazik davranmak gerektiğini burada bir kez daha anlamış oluyoruz. Çağla Hanım'a bunu neden hatırlatıldı? Neden 30 yıl sonra hatırlatıldı? Burada öğrenilmesi gereken belki onun için bir hikmet vardı. O hikmetin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu ancak o keşfedecek. Belki bir vazifesi var. O vazifenin gereği olarak o hatırlatıldı kendisine veya o alemin artık yavaş yavaş bilinmesi. Çünkü dünya aleminin de sonuna doğru yaklaştığımız, yani kıyamete yaklaştığımız söyleniyor. O aleme ilişkin de bir takım bilgilerin bilinmesi isteniyor. Başka bir husus da yani neden dünyaya gönderiliyoruz hususuna Çağla Hanım'ın verdiği cevap çok güzeldi. Orada sadece sevgi, huzur ve mutluluk var. Hiçbir negatif duygu yok. Onlar işte korkudur, nefrettir, açgözlülüktür, kindir, öfkedir. Bunların hepsini ancak bu dünyada deneyimleyebiliyoruz. Onları deneyimleyerek bilincimizi, idrakimizi yükseltip başka alemlerde kullanabileceğimiz yeni yetenekler, idrak düzeyleri, frekans düzeyleri elde edebiliyoruz. Bunu da o hikmete dayandığını anlatıyorum. İnşallah zamanla Çağla Hanım yine kendisine bir takım açılımlar olduğu zaman bizimle paylaşacağı sözünü de verdi. Onu da kendisinden bekliyoruz. Keşke tabii size canlı olarak ondan anlatsaydı. Onun duygusu bana çok geçti gerçekten. Ve bütün samimiyetimle söylüyorum her noktasına tam olarak inandım ve iman ettim. Dolayısıyla sizin de onun ağzından duymanızı arzu ederdim. Ancak işte Türkiye'de niye Türkler anlatmıyor diyorsunuz ya. Maalesef çevremiz, insanlar anlattıklarımızı anlamıyor ya da sizi yanlış yargılayabiliyorlar. Onun için de insanlar kendi kimlik bilgileriyle bu işleri yapmak, paylaşmak istemiyorlar. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Rabbimize de bize yeni kapılar açtığın için teşekkür ediyoruz. Bir önceki videodaki yabancıların ruhlar alemine ilişkin deneyimleri, inanın birkaç Türk'ün de bu konudaki tecrübelerini anlatma iştiyakini açtı. O açıdan da bir kapı açtı bize. Umarım bu kapıdan devam eder. Biz Rabbimize teslim olduk. Hayret makamında bugün Rabbimiz bize yeni ne gösterecek diye seyirle, heyecanla bekliyoruz. Bugün de bunu bize gösterdi Çağla Hanım aracılığıyla. Onun aynasından bize yansıyan sırlar alemine ilişkin hakikatleri de böylece yaşamış olduk. Rabbim hepimizin ahiretini güzel eylesin. Dünya sınavını kolaylaştırsın. Sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu eylesin. Sınavı zor olanların sınavını kolaylaştırsın. Kolaylaştırmadıklarına tevekkül gücü versin. Rabbim hepinizi mutlu ve huzurlu eylesin. Sevdikleriyle beraber cennette buluşanlar da eylesin. Bu arada o ağacın altında buluşma duamızı da hiç ihmal etmeyelim. Rabbimizi cennette tuğba ağacının altında buluştursun. Hoşça kalın.